Atlas Okyanusu'nun tam ortasında aktif bir yanardağın kraterinde yaşam sizce nasıl olabilir? Bugün Cabo Verde'nin Fogo Adası'ndayız ve tam da bu tehlikenin kalbinde yaşayan insanları ziyaret edeceğiz. Onlara volkanın çocukları diyorlar ve bugün bu sıra dışı dünyaya misafir oluyoruz. Hazırsanız görecekleriniz sizi çok şaşırtacak. Bir ay önce burada volkan olduğunu bilmiyordum ben. Şu an o büyük kraterin tam içerisindeyiz. Bu adada yaşayan bir Türk var. Bak inanamayacaksınız yani. Zirve soğuk. Maceraya hazır mısın? Dünyayı bizimle keşfet. Yeşilçam Stay Travel sunar. Günaydınlar güzel ailem. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Ben çok iyiyim, çok heyecanlıyım bugün. Şu anda Cabo Verde'nin başkenti Praia'dayız. Buradan Fogo Adası'na geçeceğim bugün. Şimdi Plata bölgesindeyim. Havalimanına geçeceğiz ve 30 dakikalık bir uçuşla Fogo Adası'na gideceğiz. Fogo Adası'nda yanardağ var arkadaşlar ve yanardağın eteklerinde yaşam var ama bir sürprizim daha var size orada. O yüzden çok heyecanlıyım. Güzel bir bölüm olacak diye düşünüyorum. O zaman sponsorumuz Yeşilçam Stay Travel'ın katkılarıyla Cabo Verde yeni bölümümüz başlasın. Taksiyi nereden bulacağız şimdi ya? What is your name? Manuel. Huh? Manuel. Manuel. Manuel, yeah. Manuel. My name is İlyas. Manuel. I am from Turkey. Ah, Turkey. Yeah. Hey. Yeah, You from here? Yeah. Cabo Verde. Cabo Verde, sí. Bine anlaştık. Yani 10 euroya. En son pırpır uçağa Filipin'de binmiştim. Şimdi de burada bineceğiz. Arkadaşlar videoları beğenmeyi, abone olup yorum yapmayı unutmayın. Gerçekten bunlar çok değerli. Bu yolculuklar çok maliyetli. O yüzden en azından abone olup yorum yapıp videoyu beğenip hatta hype tuşuna basarsanız çok mutlu olurum. Haydi gidiyoruz. Koltuklar 2-2 arkadaşlar. Böyle küçük bir uçak. Ladies and gentlemen, we are in Fogo. Geldik. Nasıl bir havalimanı. Aslında uçuş 20 dakika sürdü ha. Bu adada yaşayan bir Türk var. Bak inanamayacaksınız ya. Otelinde misafir edecek beni. Oraya gideceğim. Vay kardeşimi buldum. Hello. Victor, How are you? I'm fine. Good. Yeah, let's go. What's your name? Victor. Victor. My name is İlyas. From Turkey. This one? Oh, pick up. Sarı. Severiz. Hadi. Şimdi bu arada ilk indiğiniz zaman São Felipe'ye geliyorsunuz arkadaşlar. Küçük bir kasaba. Buradan volkanın eteklerindeki köylere gideceğiz. Genelde oteller, konaklamalar orada da oluyor böyle volkan manzarasıyla. Abinin oteli de orada. Ama biz önce şimdi birazcık böyle adayı turlayacağız. Daha sonra oraya geçeceğiz. Abi etraf nasıl biliyor musunuz? Böyle rengarenk ya. Böyle içim açıldı. Hava da çok güzel. Şuraya bakın, sokaklara bakın ya. Tertemiz ama ortalık gerçekten. Sokaklar falan çok temiz. Şurayı görüyor musunuz? Orada bir sürü insan var. Burada da herkes satıcı. Bileklik, kolye. Birazcık böyle Brezilya'daki Salvador'u andırıyor ama tam olarak değil. Markero diyorlar burada pazarlara da arkadaşlar. Amigo domates patlıcan kaç para? How much? 200. Patatesin kilosu 2 euro. Üst katta balık pazarı varmış. Açık hava, okyanus manzaralı pazar. Hola. Ana bunlar ne? Bak kırmızı benekli balık. This is tuna? Tuna. Ah. Yes. Quanto 1 kilo? 750. Like 7 euro. Yeah. 7 More euro. or less 7 euro. Bana 7 euro. Okay. Arkadaşlar 1 kilo tuna 7 euro. Pazarın nabzını da aldık, gidebiliriz. Bu Fogo Adası'nda aşağı yukarı 37 bin kişi yaşıyormuş. Bunun 10 bin kişisi şu anda bulunduğumuz bu São Felipe kasabasında yaşıyormuş. Burada kahve ve şarap üretim çiftlikleri var. Onları falan da göstereceğim size. Çok ilginç bir ada burası. Şimdi Cabo Figueira diye küçük bir kasabadan geçiyoruz. Bu evler şöyle okyanusa bakıyor arkadaşlar. Şu an inanılmaz bir yerdeyim. Volkanın eteklerinde şurada yaşamlar var. Şuradan yukarıdan şöyle
aşağıya kadar 2800 metre burası arkadaşlar. İçerideki kraterden ise 1000 metrelik yer var. Biz büyük ihtimalle o 1000 metreyi tırmanacağız. Arkamda var ya, inanılmaz bir manzara var. Gerçekten Fogo beni çok şaşırttı ya. Volkanın eteklerinde inanılmaz yaşamlar ya. Gerçekten çok etkilendim. Manzara mükemmel. Burada da direkt dikiyorlar manzaraya karşı. İnanılmaz ya. Fogo. Şimdi arkadaşlar dedim ya size, adanın farklı yerlerinde farklı yaşamlar var. Bildiğiniz şu anda ortam yeşillendi. Adanın bu kısmında sadece kahve yetişiyor. Şöyle size kahve çekirdeklerini göstermek istiyorum. Come Victor come. Nerede lan, çekirdek nerede? Ha? Donde. Şöyle kahve çekirdekleri arkadaşlar. Bunlar daha henüz olmamış. Bir anda coğrafya değişti. Böyle ormanın içerisinden ilerliyoruz. Az önce yukarıdan gördüğümüz kasabalar vardı ya, oraya indik şimdi. Sokaklara bakın. Tertemiz, düzenli. Şurada bir kilise var. Buranın adı Musero'ymuş arkadaşlar. Şöyle okyanusun dalgalarını, köpükleri görebilirsiniz. Kim derdi ki İlyas bir gün Cabo Verde'ye gideceksin. Oradaki Fogo adasına gideceksin ve şöyle manzaraları izleyeceksin. Gerçekten yani düşünemezdik. Hayal gibi gelirdi. Ama buradayım. Çünkü istedim. Buraya gelmeyi istedim. Ve yaptım. Gerçekten istemek gerekiyor arkadaşlar. Tabii öyle boşu boşuna istiyorum deyip de beklemek de değil. Çabalamak gerekiyor. Sonunda buradayım ya. Neler yaptığımı, neler çektiğimi siz zaten biliyorsunuz. Hak ettik be. Kendime verdiğim en güzel doğum günü hediyelerinden birisi bu olabilir. Hatta en iyisi bu olabilir. Manzaraya baksana. Çok güzel. Bu kadar gezdik. Karnımız acıkmadı mı? Acıktı. Şimdi okyanusun kenarında böyle bir yer bulduk arkadaşlar. Burada yemek yiyeceğiz. Size yiyeceklerimizi ve fiyatını göstereceğim. Şöyle küçük bir lokal dükkan burası. Kardeşim Victor'la beraber burada yemek yiyeceğiz. Benim yemeğimse şöyle bir tavuk, yanında pilavıyla böyle. Victor'unki da balık. Kalmamış başka tavuk, o yüzden balık söyledik. Şöyle de siyah fasulye. Buranın toplam 2 yemeğin fiyatı 1000 eskudos yapıyor. Yani aşağı yukarı 10 dolar arkadaşlar. Burada da ödemeyi kartla yaptım arkadaşlar. Yani burada da kart geçiyordu. Bayağı yerde kredi kartıyla ödeme yapabiliyorsunuz. Çoğu restoranda bulunuyor. Havanın var ya nasıl sıcak olduğunu koltuğa oturunca daha da fazla anlıyorsunuz. Hava yanıyor arkadaşlar. Çok sıcak. Şimdi böyle çok güzel doğal havuza geldik. Bunlar natural salina diyorlar arkadaşlar buraya. Hazırım ben yüzmeye. Çok iyi görünmüyor mu ama ya? Amigo. Bonito ha? Çap! Gitti. Çok güzeldi ya, var ya. Şu manzaraya bakar mısın? Efsane. Hollandalılar da geldi şimdi. Var abi, bakın orada plajda da yabancılar var. Mükemmel bir yer. Şimdi yavaş yavaş kraterin iç kısımlarına doğru gitmeye başladık. Otele doğru ilerliyoruz ama biraz daha yer göreceğiz galiba, emin değilim. Açmışız müziğimizi, gidiyoruz. Okay amigo, okay. Ver müzik. Müzik is live. Biz
Biz arkadaşlar bayağı bir yükseğe çıktık. Ortadaki kratere doğru gidiyoruz da. Bakın burası bildiğiniz orman olmuş. Yani diğer yerlere nazaran burada çok fazla ağaç var. Uf, manzaraya bak, biz nereye çıktık ya. Sür amigo. Farklı bir gezegende gibi hissediyorum. Kraterin içinde yaşıyor adamlar. Volkanın içinde yaşıyorlar. Şaka gibi ya. Ah. Dur. Burası da bir kraterin içi aslında arkadaşlar. Sanki böyle farklı bir gezegene gittik de bizi saldılar böyle bir yere. Ya o kadar tuhaf hissediyorum ki, yani hislerimi nasıl yansıtacağımı da bilmiyorum. Arkamda yanardağ arkadaşlar. Şu bungalovları görüyor musunuz? Burası bir Türk'ün, Mustafa abinin oteli. Kraterin içerisinde, yanardağın içinde, ya mükemmel bir yer yapmış ya Mustafa abi buraya. Kendisiyle de görüntülü görüşeceğiz zaten. Ekleyeceğim. Sizlerle de tanıştıracağım. Yani gerçekten Türkler her yerde ama çok güzel işler de yapıyoruz. İnanamıyorum ya. Bakın şöyle. Burada abi hamak var, sandalye var. Oturuyorsun hamakta böyle yanardağ izliyorsun. Mükemmel bir şey ya. Ya yüzümdeki şeyden anlarsınız arkadaşlar. Yani çok mutluyum. İyi ki kendime böyle bir hediye verdim ya. İyi ki buraya geldim. Yani ben Cabo Verde'ye geleceğimde Fogo'yu falan araştırdım da ben burada bir Türk'ün otelinin olacağını bilmiyordum. Şaka gibi ya. Bakın abi arkamız şöyle krater. Böyle bungalovlar var. Şurası da restoran. Şuraya bakın ya. Mükemmel bir yer yapmış. Vay be. Bugün manzaramız yanardağ. Odamı da göstereyim size. Şimdi burası teras. Şöyle bunlar bungalov diye geçiyor. Şu taşlar da çok enteresan ya. Bunlar volkanik taş herhalde ya. Volkan taşı galiba. Mustafa abiye sorarız. Odalar gayet güzel, ferah. Bakın şöyle bir odam var arkadaşlar. Mükemmel. Böyle bir yatağım. Şöyle de bir tuvaletimiz, banyomuz var. Böyle bir yer için bu çok lüks değil mi? Çok hoşuma gitti. Etraf çok ferah. Her yere böyle bir şeyler ekmiş, ağaçlar ekmiş. Çiçekler. Burada üzüm de yetiştiriyorlarmış ve şarap yapıyorlarmış burada. Onları da göreceğiz zaten, deneyimleyeceğiz. Yarın sabah saat 6 civarında biz başlayacağız tırmanışa arkadaşlar. Bakın orada da yine bungalovlar var. Şöyle ortada da çok güzel bir bahçe var. Ya sanki gerçekten başka bir gezegende böyle istasyon yapmışlar da burada yeni bir şeyler yetiştiriyorlar gibi değil mi ya? Etraf var ya, tam onu anımsatıyor. Bakın abi burada kaktüsler var. Ne bileyim, çeşit ağaçlar, çiçekler. Şurada da yine böyle bir çardak, oturma yeri. Vay be. Diyorum abi farklı bir gezegene gelmiş gibi hissediyorum diyorum. Evet diyor, ben de öyle hissettim ve şimdi o gezegende yaşıyorum diyor. Kendisi zaten tırmanışçı. Galiba burada da normal odalar var. Bungalov haricinde. Ben zaten otelin konumunu açıklamaya bırakıyorum arkadaşlar. Yani yolunuz bir gün buralara düşerse İlyas biz kim, Yeşilburun Adaları kim demeyin. Yani benim de aklıma gelmezdi. İzleyenlerden illaki belki bu taraflara gelmek isteyen, fantastik bir tur yapmak isteyen olacaktır. Gelirseniz kesinlikle burayı canı gönülden tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bakın canı gönülden. Yani keşke Mustafa abi burada olsaydı da ona da vakit geçirseydik ama olsun. Görüntülü konuşuyoruz zaten. Neyse ben birazcık bir dinleneyim. Sonra yemek falan yeriz. Şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız ya? Çok iyi. Hayatımızda kaç kere bir yanardağın kraterinde uyuyabiliriz bilmiyorum. Hayatı deneyimlemeyi çok seviyorum. Hoş geldin 30'lu yaşlarım.
Şöyle volkan manzarasında videoyu kısaca bölüyorum çünkü sizlere çok güzel bir haberim var. Eğer aranızda Avrupa'da çalışıp yaşamayı düşünenler varsa Propik Vize Danışmanlık çok güzel bir fırsat sunuyor. Almanya, Çek Cumhuriyeti, İspanya, Kosova, Yunanistan olmak üzere Avrupa'da birçok yerde size iş imkanı sağlıyorlar. İş buluyorlar. Hatta bazılarında dil şartı bile yok. Aynı zamanda oturumunuzu da alıyorlar. Hatta konaklamanızı bile ayarlayabiliyorlar. Bunların hepsi yasal şekilde yapılıyor. Latin Amerika isterseniz Arjantin ve Paraguay'da var. Eğer siz de Avrupa'da yasal şekilde çalışıp yaşamayı düşünüyorsanız Propik Vize Danışmanlık'la hemen iletişime geçin. İlyas 10 koduyla da %10 indiriminizi almayı unutmayın. Günaydın arkadaşlar. Ben çok heyecanlıyım çünkü şu arkamda gördüğünüz aktif yanardağa tırmanacağız bugün. Şu anda sabah saat 6. Yaklaşık 4 saatlik bir tırmanış bizi bekliyor. Arkadaşlar başladık. Yanımda ne var? Nelson? Nelito. Nelito. Nelito ama ne diyorlar kendine, direkt kısaltmış ismini. Onunla birlikte yürüyeceğiz. Mustafa abinin öğrencisi, yani Mustafa abi tırmanışçı. Burada bazı kişileri eğitiyormuş. Size şöyle göstereyim. Arkamdaki yerde bir krater. Here also crater, right? Evet, şu an o büyük kraterin tam içerisindeyiz. Etrafa bakarsan irili ufaklı volkanları görebilirsin. Hatta bak, tam şurada gördüğün küçük olan 2014-2015 yılları arasında patladı. Adı da Pico Pequeno. Aslında bu kraterin içinde 2 küçük köy var. O zamanlar volkan patladığında lavlar ilk olarak Portela adındaki köye ulaştı. 2 ay 10 gün gibi bir sürede lavlar maalesef buradaki her şeyi yok etti. Tabii patlama başlar başlamaz herkesi hemen kraterin dışındaki güvenli köye tahliye ettik. Çok şükür hiç can kaybı yaşamadık. Sonrasında da eşyalarımızı taşıyabildik. Yaklaşık 1,5 yıl geçtikten sonra buraya geri döndüğümüzde lavlar hala tazeydi. Her şeyi sıfırdan yeniden inşa etmemiz gerekti. Bu zorlu süreçte uzun süre çadırlarda kaldık ama pes etmedik. 2 yılın sonunda her şeyi yeniden inşa edebildik. Şu ortama bakar mısınız? Sanki başka bir gezegendeyiz. Dün ilk kez buraya geldiğimizde dedim ya bu ne? Yani nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama 50 ülke gezmiş birisi olarak söylüyorum. Hiç böyle görmedim ve hiç böyle hissetmedim arkadaşlar. Hani bazı şeyler hani hissedilmez deriz ya, hani yaşamak lazım, bilemezsin yani, düşünemezsin, aklına getiremezsin, öyle. Yani ben kendim bile bilmiyordum böyle bir şey hissedeceğimi. İnanılmaz bir yer ya, inanılmaz bir yer. Yukarıya kaç defa tırmanmışsındır dedim. Belki diyor 1000 defa diyor. Çünkü diyor Kasım, Aralık, Ocak zamanı buranın sezonuymuş arkadaşlar. O yüzden her gün diyor turistlerle tırmanıyoruz diyor. Buraya çok fazla tırmanışçı, turist geliyor. Fogo Adası bayağı meşhur. Nasıl daha önce size Sal Adası'nı gösterdim, turistler oraya geliyordu deniz tatili için. Buraya da tırmanışa ve böyle şeyler için geliyorlar. Arkadaşlar bakın, yanardağın eteklerinde üzüm yetiştiriyorlar böyle. Wow. Only white. This green, also black. Also black. 2 türde yetişiyormuş arkadaşlar. Yanardağın nimetlerinden böyle faydalanıyorlar ve bunlardan şarap üretiyorlar burada. Görüyor musunuz bak. Her yerde bodur bodur üzümler, yani değişik bir üzüm bu da. Hi guys. Hello, good morning. Arkadaşlar şurada siyah üzüm de buldum bakın. Burada da siyah üzümler var. Bunların hepsini şarap için yetiştiriyorlar burada. İnanılır gibi değil ya. Diyor ki insanlar burayı tekrar inşa edene kadar 6 ay, 9 ay, 1 yıl çadırlarda yaşamışlar arkadaşlar burada. Tekrar evleri inşa edene kadar. Suyu nasıl yapıyorsunuz dedim. Suyu yerden çıkarıyoruz dedi. Ama sıcak su değilmiş, normalmiş. Onu da dedi arıtıyoruz dedi. Genelde duş için, çamaşır için falan öyle şeyler için kullanıyoruz dedi. Ama hani içmek istersen içebilirsin ama çok fazla içmemek gerekiyor dedi. Çünkü içinde çok fazla sülfür, magnezyum gibi şeyler olduğu için çok içmekte sıkıntı mide için. Zaten burada dediğim gibi önceki videolarda hep hazır su kullanıyorlar.
İlk molamızı verdik arkadaşlar. Wow, biz neredeyiz ya? We were in 2000 meters. Tu- Above sea, yes. 2000 meters now. 2000 metredeyiz. İnanılmaz bir manzara var. Şu anda buram buram sülfür kokusu geliyor. Uf, çok değişik ya. Oradan geldik. Yordu. Böyle zikzaklar çizerek ilerliyoruz. Adam tırmanıyor. Haydi İlyas. Ver buranın hakkını hadi. Arkadaşlar geldik. Son 3 saniye 2 saniye ve wow. Yes, Yeah. we made it. Yeah man. Congratulations. Thank you. Şuraya bakın. Wow. Burası volkanın içi. Man, who go there? Yeah. Who go there? Vozinha. You see the name of Vozinha there? Hozinya, right? Yeah. Hozinya yazmışlar oraya. Who do that? Yeah, someone from. Wow. Someone going down? Yeah. Wow. Abi sülfür kokusu geliyor. This sulfur, right? There's the sulfur. Sulfur. The green and the white. Oh my god. The smokers. You can see the smoker there. Yeah, smoke, The right? sulfur spur up. Yeah. Alttan arkadaşlar şey geliyor, duman geliyor ama sis kapladı ortalığı. Ha. Şuraya bakın, oraya da sis geliyor. Şu anda 2830 metredeyiz. Başardık be. Volkanın zirvesindeyiz. 2800 metre soğuk oluyormuş. Baksana nasıl sis kapladı her yeri ya. Hollandalı arkadaşlar da geldi. Onlar da ulaştı buraya. Arkadaşlar, bura çok soğuk. Zirve soğuk. Bazen çok tuhaf hissediyorum. Burada yani 2 ay önce, 1 ay önce burada volkan olduğunu bilmiyordum ben. Ama şimdi buradayım. Volkanın tepesine tırmandık ya. Şu manzaraya bakar mısınız? Bunu da başardık. Şimdi bu güzel manzaraya veda edeceğiz. Bu abimiz oraya kadar inmiş ve o yazıları o yazmış oraya. İnanılmaz ya. Şuraya bakın abi. Bu yanardağ 10 yıl önce şu aşağıdaki her yeri yok etmiş. Baksana, lav gölü yapmış orayı. Bulutların üstündeyiz. Anında geliyor, kapatıyor, açıyor sonra. Gidiyoruz. Geriye dönüyoruz. Bayağı soğudu ortalık. İniş. Bakalım nasıl olacak. Buram buram sülfür kokuyor arkadaşlar. Bu koku işte Gazlı Göl'de termale girdik ya. Aynı koku. O havuzda çıkardığımız, o içine girdiğimiz su var ya, aynı böyle kokuyordu işte Gazlı Göl'deki. Wow, sülfür kokusu. Bayağı yüksek aşağısı ya. Var ya. Hala aktif bir yanardağ arkadaşlar. Tam anlamıyla sönmüş değil burası. O 2015'teki patlayan yer hemen bunun dibindeki küçük olanı. Haydi gidiyoruz. Şuraya aşağıya ineceğiz şimdi. Yardır. Volkandan inişimiz çok iyi ya. Koşa koşa iniyorsun burada. Nasıl çıktık? Nasıl iniyoruz? Baksana. Gömülüyoruz ya kuma. Kum mu artık, bu ne? Volkan parçacıkları. Evet, sonunda aşağıya ulaştık.
İniş efsaneydi. Bakın burada üzüm topluyorlar. Vay, kova kova toplamışlar. İnanılır gibi değil ya. Nerelerde ne yetiştiriyorlar, ne yapıyorlar. İşte bunları gördükçe insan hem öğreniyor hem sorguluyor. Hola. Vay. Şu üzümlere bak. Ha, ne güzel. Orada da topluyorlar. Wow. Hola. Volkan kadınları bunlar. Hop. Obrigado. Evet, üzüm de geldi. Bye bye. Ciao ciao. Vay. You take some grapes, yeah? Ha? Take some grapes. Yeah. Nasıl We need energy. Volkanda yetişmiş bir üzüm yediniz mi? Lütfen bakın, rica ediyorum. Elimde volkanda yetişmiş bir üzüm var. Deneyimleyeceksin abi. Dünyayı deneyimleyeceksin, yiyecekleri deneyimleyeceksin. Başka ne ağacı var biliyor musunuz? Bakın ne buldum. İncir ağacı. Abi volkanda incir yetiştiriyorlar, şuna bak. Hola. Abi şuraya bakın ya. Şaka gibi ya. Volkanda incir ağacı. Ben tabii ki buradan da bir incir yemez miyim? Yerim. Bir tane bunu alalım, bir tane de şunu alalım. Tamam. Üzümümüz ve incirimiz tamam. Hani diyorduk ya, her yerin bir suyunu içeceksin. Bir şeyini yiyeceksin. Şu anda volkanda yetişmiş bir incirle üzüm yersek vücudumuz ne alabilir acaba, değil mi? Yani bunda acaba nasıl mineral ya da başka bir şey vardır diğerlerinden farklı. İşte dünyayı gezmeyi sevdiğimin yönü de biri de bu. Konuşamadım da neyse işte. Bulup yiyoruz abi. Yiyeceksin. Baksana, bunlar volkanik taş mı? Ne yapmışlar, şuraya bak. Ben hayatımda daha önce hiç böyle bir şey yaşamadım. O yüzden ilk olunca böyle heyecanlanıyorum. Çok güzel oluyor. İşte bu heyecanı özlemişim zaten ben. Bulunduğumuz yeri var ya, şöyle daha net gösterebilirim size arkadaşlar. Bakın. Biz şu an şuradayız, yani şurası. Taşlardan şey yapıp üstüne şöyle bir şeyler koymuş herhalde. Aha, şaka gibi. Kaplumbağa yapmış şeyden. Volkan taşından. Ne oldu abi, bu çatı uçacak şimdi ha. Köyümüz çok güzel değil mi ama? Baksanıza, böyle yürüyüş yolu yapmışlar. Yeni evler yapıyorlar. Şöyle volkan taşından. Düşünsene, her zaman diyordum ya, burada doğmuş olsaydın. Oo, var ya, gerçekten zor hayat. Arkadaşlar, duşu alınca yürüyüşün yorgunluğunu hissettim. Ve ayağımı da bir kez burktum demiştim ya. Orası da biraz acıyor. Ama şimdi o yürüyüşün üstüne mükemmel bir tavuk var. Mustafa abi demişti tavuğumuz çok iyidir diye. Bismillah. Of. Efsane. Yani buraya gelmişken burada yemekte şeyde de sorun yok arkadaşlar. Her şey var. Geldik rehberin evine. Volkan'ın çocukları. Hola, tudo bem? Hola. Hola, Elias. Hola. Qual Ne? Hi. Nice How are you? again. How are you? Also, you have a nice t-shirt. It's from Of course, from Cabo Verde. Verde, I don't know. No stress. Hello. It is my daughter. Your daughter? Dida. Name? Dida. Jida. And this is my cousin, Artus. It's motherfucker. He's Elias. Is the YouTuber. I don't know if he just cannot speak. Okay, no problem. Like Tam komedi, tam komedi. Okay. okay, yes. Here's your house, right? Yeah, there is How many room? 2 rooms. 2 room. Yes. Come in to see. Come in. Huh? Really? Yes. It's possible? Yeah, it's possible. But you have to drink some. Test this wine. It's, This is wine? yeah, it's from Okay, just a second, From just a second. From I- white grapes. I will. Yes. I will. Yes. Just a second. Oh.
Okay. Here, hello. And this is my sister that I told you. Do you remember I told you my sister come from Santiago? Yeah, coming today, right? Yesterday. Oh, welcome. And she's the name Dulce. My name is Ilyas This is the Elias. from Turkey. Yes. Hoje entra hoje com a minha amiga. Hoje ele pula o vulcão. Sim, ele Evin içi hala YouTuber. bu şekilde. Ele que já vem mais rico. Arkadaşlar. Salonla mutfak birleşik şöyle. Yani böyle bir ev yapmışlar. And then this is my daughters. The small one, Jira. Hello, la. There's my wife, Milla. Hello. How are you? Your name? Milde. Milde? Ilyas, my name. Do you know what you will meet with? What eating? The new cows. Huh? We call cabrito. Cabrito is the children of the cows, the kids, the small cow. Small cow. Yes. Ah. The meat so delicious. It's completely fresh, and then the new. If you want to test, you can also. I eat already. Just, Maybe after. just from test. Okay, yes, okay. yes. And this kind of the meat we cook in the wine, in the red wine Oh, first. really? Deneyelim bakalım. Delicious ha? Yeah, delicious. Bugün bahsettim ya size şarap yapıyorlar diye. Abiyle de Mustafa abi de anlatmıştı. Burada kooperatif gibi bir yer de varmış. Aslında oraya teslim ediyorlarmış böyle. Kendileri oradan da alıyorlarmış ya da pay da alıyorlarmış ya da para alıyorlarmış neyse. Ama böyle kendilerinin yaptığı şaraplar da var burada. Arkadaşlar bakın. Mesela bunu normal şişeye yapmışlar. Renginin böyle olması sebebi ise filtrelemeyi ona göre yapıyorlarmış. Yani el yapımı üzüm şarabı diyebiliriz. Malezya'da Borneo adasına gittiğimde de hatırlarsınız orada da rice wine yani pirinç şarabı yapıyorlardı. Onlar da böyle ev yapımı yapıyordu, içiyordu. Var ya volkandan yetişen üzümle böyle şarap yapıyorlar. Çok acayip. Arabayı vurdurdu. Oy. Yanardağ'da araba vurdurarak çalışıyor. Manzaraya bak. O film çekersin burada. Arkadaşlar bunun tepesine bak, şu dağları görüyorsunuz değil mi? Şurayı böyle 2 gün yürüyorlarmış orayı. Belki bir sonrasında da orayı tecrübe ederiz ya. Diyor ki çok acayip oluyor. Evet abi, nasılsın? Çok iyiyim. Şu anda Türkiye'deyim. Evet abi. Ben de senin oteldeyim. Şöyle çok güzel manzaram var. Abi sen Cabo Verde'yi nereden buldun? Hani Fogo'yu bulmayı geçtin de Cabo Verde'ye ne zaman geldin ve ilk Fogo'ya mı geldin? Bir kısa bahseder misin? Tabii severek. Cabo Verde'yi ben bulmadım. Cabo Verde beni buldu. Ha öyle mi? Ben evet, üniversite eğitimi için Almanya'ya gitmiştim. Orada tırmanış milli takımındaydım ve antrenörlük eğitimleri aldım. Dağ rehberi hocalığı falan yapıyordum. Orada da bu geliştirme projeleri var. Avrupalılar falan aktiftiler. Almanlar bana geldiler, tavsiye edilmişim. Hani orada iş için çağırdılar beni. Hani gidip 2 hafta bir gezi yapacağım. İşte oradaki rehberleri test edeceğim. Bir rapor yazacağım. Neler yapılmasını yazacağım falan o şekilde. Bu da Fogo'daydı çünkü en çok dağlık böyle alpin yürüyüş, tırmanış orada. Orada 2 hafta kaldım ama o 2 hafta biraz oldu, fatal oldu yani. Çok hoşuma gitti. Ne zamandı abi? Kaç yıl önce? 2007. 2007'de. 2007. Oo, neredeyse 19 sene önce. Evet. Evet, epeyce oldu. Ben farkında değilim ama 20 sene olacak yani. Evet, 20 sene. Ve ben orada kalmayı karar verdim. Hani eşim de zaten müthiş bir aşçı. Oradan ayrılmak istemedi. Ben de orayı çok sevdim. O zaman da tabii... Eşin yine serbestim buradaki daha. köyden miydi abi? Evet, orada orası doğumlu. Orada Kapverde'de o kraterin olduğu yerde yaşayan ve doğan insanların Kapverde içinde de özel bir durumu var. Onların hepsine vulkanın çocukları diyorlar. Çünkü orada yaşanılacağını bir türlü imaj düşünemiyorlar yani. Evet. Hem orası çok zor. iklimi için kışın çok soğuk oluyor. Bir de bazı zorlukları var.
20 senede bir istatistik ortalama bu. 19,5 senede bir yanardağ patlıyor. Kaydedilmiş 13 patlamada hiç ölen, yaralanan yok ama tabii tarımları, evler zarar alıyor. Geçen patlamada evlerin %95'i gitti. Bunu hiç yaşamamışlar. Bizim de o zaman 2 tane ufak butik otel vardı, evimiz vardı. Onların hepsi lavların içinde kaldı. Bulunduğum oteli Casa Mariza'yı o yeni lavların üstüne inşa ettim ben. 2014-2015 arasında olmuş galiba o patlama. Sen o zaman burada mıydın? Evet. 23 Kasım 2014'te başladı. Oradaydım, evet. Patlamayı kendi gözlerimle gördüm. Çünkü zaten benim çatıda solar panellerinde bir çalışmam vardı. O çalışıyordum ve saat 10'da olduğu için gayet iyi görebildim. Bu 2-3 ay sürmüş galiba değil mi lavların akması? Evet, lavların akması tam olarak 2 ay 12 gün sürdü. Benim için çok ilginç. Tabii şimdi eşim mesela 9-10 yaşlarında yaşamış bir patlamayı. O 94 patlaması. Benim tabii bir tecrübem yok. Tabii beni oraya gidince ilk sefer düşüncem ya bunlar şimdi aktif bir yanardağın yani eteklerinde değil kraterin içinde yaşıyorlar. Evet. Onu zaten gelen bütün ziyaretçilerin sorduğu ilk şey o. Nasıl hani korkmuyorlar mı falan diye. Ama oradaki yaşamı ne kadar içerdiklerini gördüm. Yani mesela iki patlamanın arasındaki zamana büyük sene diyorlar. 2014'te yaşanan yanardağ patlamasında Mustafa abi buradaki kişileri güvenli bölgeye defalarca taşımış ve eşyalarını kurtarmış. Ortalık durulup herkes tekrar geriye dönmeye başladığında ise burada ilk oteli kuran kişi yine o olmuş. Tam 20 yıldır burada yaşıyor ve buraya gelen turistlere rehberlik edip buranın gizli güzelliklerini gösteriyor. Bir de çok gurur verici bir detay var. Mustafa abinin oğlu Türk vatandaşı olan ilk Cabo Verdeli. Hatta bu gelişme bakanlık tarafından da özel bir tebrik mesajıyla kutlanmış. Beni burada o kadar içten ve güzel misafir etti ki kendisine buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Arkadaşlar buraya veda ediyoruz. Yolluk yemeğimi de aldım. Tavuk çok güzeldi. Obrigado. Bye bye. Ciao ciao. Ya var ya çok iyiler ya. Gerçekten çok iyiler. Güler yüzlü. Ne bileyim her şeyde yardımcı oldular. Çok sağ olsun. Okay. Yes. For me, it's one pleasure. I want to see Thank you you. again. Yes, I want to come again here. Yes. Take care. Bir dahaki gelişimde şurayı, bu tepeyi yapacağız. Bir sonraki gelişimde inşallah. Rehberimize de veda ediyoruz. Babasıyla tanışıyoruz. Hola. Tudo bem? Tudo bem? Tudo. Nombre Ilyas. Nombre Ilyas. Lia. Ilyas. Tata. Tata? Tata. Türkiye. Türkiye. Sí. Oh. There's the You- cheese that I told huh? you. What? There's the cheese that I told you. Cheese? Yes, the big one. What is this? Look that. This cheese? Yeah, from cows. Oh. Cow's cheese. Around Okay. 5 liters of the milk you can produce Mm. like this. 5 liter Yes. and this. Yeah. 5 litreden şöyle bir peynir çıkarmışlar. Okay. Also there in the big bottle, in the tank we have a wine. This is wine. Yes. Also white and red. Bu abimiz profesör. Wine yapıyor. Şarap yapıyor burada. Hola. Oh. Manacon. Görüyor musunuz şarabı? Bonito ha? Profesör amcam benim. Hayvanları burada besliyorlar. Yetiştiriyorlar. Vay be. Geldi bizim oğlak geldi bak. Oğlağa bak. Şşt ben. Me. Kafayı soktu saklandı. Ciao ciao hermano. Burada yerli halkın kendi elleriyle yaptığı ürünler var arkadaşlar. Ben de şöyle bir şey aldım. Bir tane magnet aldım şöyle. Bir de ev aldım şöyle. İkisine 400 verdim. Çok güzel ürünler var ya. Şuna bakın. Beautiful. Böyle gelene geçene satıyorlar. Evleri de orada. Orada yaşıyorlar.
Evet, nasıl geldiysek öyle geri dönüyoruz. Bu 2 gece 3 günlük Fogo maceram bana çok şey öğretti arkadaşlar. Yani inanılmaz bir yaşam gördük. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Çok değişik şeyler hissettim böyle. Acayipti benim için. Gerçekten unutulmaz bir andı ve bunu da böyle buraya kaydettim. Sizlere de aktarmak istedim. Ben şimdi bu uçakla başkent Prahia'ya dönüyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenip, hype'layıp, yorum yapmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Desteğiniz benim için çok önemli. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Maceraya hazır mısın? Dünyayı bizimle keşfet. Yeşilçam Stay Travel sundu.